Bu trendin başlangıcını kesin olarak belirleyecek tek bir proje olmasa da, geçtiğimiz 10 yılda sınıf farkını mizah ve drama merceğinden inceleyen hikaye anlatıcılarında gerçekten bir artış görüldü. Hobo'nun Big Little Lies'i kesinlikle bu başarının erken bir örneğiydi. O zamandan bu yana Peacock'un The Resort'undan Mike White'ın The White Lotus'una kadar her şey onun ayak izlerini takip etti. Ancak tüm bunlardan önce, Molly Smith-Metzler'in Sirens adlı mini diziye uyarlanan ve neredeyse partiye biraz geç kalmış gibi hissettiren karanlık komedi oyunu Elementary vardı. Metzler'in geliştirdiği ve senaryosunu da kaleme aldığı Sirens, kısa bir süre önce demans teşhisi konan yaşlı babasına bakmakta zorlanan ve ayıklığını korumaya çalışan Devon Deity merkezine alıyor. Küçük kız kardeşi Simone'nin aylardır mesajlarını ve aramalarını görmezden gelmesiyle Devon, etrafında tarikat benzeri bir takipçi kitlesi geliştiren milyarder sosyetik Michaela Kell için çalıştığı uzak ada tatil beldesine gider. Aralarındaki ürkütücü ilişkiyi hemen fark eden Devon, Simone'u eve geri çekmeye ve geçmişlerindeki şeytanlarla yüzleşmeye çalışır. Sirenler'de ilgi çekici gizemler ve anlamlı karakter anları var. Michaela için tarikat benzeri bir takipçi grubunun ortaya çıkması ve hem Devon hem de Simone'nin geçmişlerinde yaşanan çok sayıda travmatik olay arasında Sirenler kesinlikle harika bir başlangıç yapıyor. Julianne Moore'un yarı antagonist karakteri, yüzeyin altında açıkça bir şeyler saklayan çok eksantrik bir figür olarak hemen kurulurken, Megan Fahey'nin Dejit kız kardeşi, neden Simone başlıklı kod kelimesini gönderdiği konusunda kuşkusuz beni daha çok meraklandırdı. Dizinin dengesiz yapısının, özellikle de finalinden daha belirgin bir örneği yok. Bununla birlikte, Sirenler 5 bölüm boyunca ilerledikçe, kendimi hikayenin genel sunumu ve temposu konusunda karışık buldum. Mini dizi, Metzler'in oyununda, Joseph karakterinin çıkarılması ve Dejit kardeşlerin şu anki ailesinin annelerinin hayatta olmasından sadece babalarının hayatta ve bunama ile yaşıyor olmasına değiştirilmesi gibi birçoğu memnuniyet verici olan birkaç önemli değişiklik yapıyor. Bu da dizinin karakterlerine daha iyi odaklanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda, dizinin daha kısa veya daha uzun bir çalışma süresinden faydalanabileceği hissine kapılmama neden oldu. Dizinin dengesiz yapısına, dizinin finalinden, özellikle de finalinden daha bariz bir örnek yok. Sirenlerin karakter kadrosunun sonunda acı gerçeklerle yüzleşmesi ve hayat değiştiren kararların doğru bir şekilde alınmasıyla birlikte, birçok olay örgüsü son dakikaya kadar unutulmuş, anlamlı bir vitrin yerine tek bir diyalogla geçiştirilmiş gibi hissettirdi. Dahası, karakterlerden bazılarının kararları sonun bizi götürdüğü yere ters düşüyor, bazı figürlerin öğrenmesine ve büyümesine izin vermek yerine farklı bir tür temayı yerine getiriyor. Sirens'in karanlık mizah anlayışı çoğu zaman hoş bir rahatlama sağlıyor. Genel önermesi kesinlikle daha dramatik bir gerilim için bir kurulum gibi görünse de, Sirenler aynı zamanda bir kara komedi ve gerçekten başarılı olduğu yerde burası. Devon ve Simone arasındaki şakalaşmaların çoğu trajik bir geçmişe dayanıyor olabilir, ancak birbirleriyle didişen genç kardeşlerin otantik bir tasvirine geri dönüyor. Buna ek olarak, Devon'un kendini içinde bulduğu üst sınıf çevreye karşı sık sık öfkelenmesi, dizinin büyük ölçüde içinde yer aldığı dünyaya dair hoş bir özfarkındalık. Ne yazık ki Sirenler'in beni hayal kırıklığına uğrattığı noktada burası oldu, zira melodramatik, pembe dizi benzeri bir atmosfer yerine bu tona daha fazla odaklanılmasını isterdim. Bu dramanın kötü işlendiği anlamına gelmiyor. Dejit kardeşlerin ailevi sorunlarının yansımaları bazı anlarda yürek burkuyor ve Michaela'nın Kevin Bacon'un Peter ile yaşadığı evlilik sorunları, üst sınıf toplumda kadının değerine ilişkin bazı güçlü yorumlar içeriyor. Ancak Devon'un ayık kalmak için bulduğu alternatif yöntemlerden Kell personelinin grup mesaj zincirine kadar komedi daha çok yankı uyandırıyor. Oyuncular kendi rollerinde kesinlikle ışıldıyor. Komedinin ve bazı ilgi çekici gizemlerin ötesinde, Sirenlerin nihayetinde parladığı yer, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun manyetik performanslarıdır. Fahey sorunlu Devon rolünde büyüleyici, Alcock kendini tamamen adamış Simone rolünde elektrikli ve Moore hipnotik Michaela rolünde büyüleyici. Fahey ve Alcock birlikte, dizideki en sevdiğim sahnelerden bazılarına sahiplerdi, çünkü kimyaları, ekranda kardeşleri oynayan iki oyuncu arasında gördüğüm en hissedilir şeylerden biriydi. Benim için öne çıkan en önemli rollerden biri de Devon'un birlikte yaşadığı ve bakımını üstlendiği Dejit kardeşlerin alkolik babası Bruce rolündeki Bill Camp'tı. İlk başta, Zero Day'in mezunlarının onun gelişen zihinsel durumunu tasviri konusunda biraz kararsızdım, ancak dizi ilerledikçe ve Metzer, kızlarının hayatlarında var olmak için zihinsel durumunu zorlamak isteyen çok yönlü bir kişi olması gerektiğini fark ettikçe, kendimi performansından çok etkilenmiş buldum ve Sirenlerin hikayesine daha fazla dahil olmasını diledim.